Biri 5, diğeri 2 yaşındaki çocuklarını elleriyle öldüren bir anne düşünün. Böyle vakalarda toplum öylesine öfkelenir ki çoğu zaman bu korkunç olaylara neyin sebep olduğunu göremez. Bir anne çocuklarını neden öldürür? Onu böyle korkunç bir şey yapmaya ne iter? İşte bugün bu sorulara yanıt arayacağız. Hanımlar beyler, karşınızda Christina Riggs'in acı dolu hayatı. 4 Kasım 1997. Christina Riggs, 5 yaşındaki oğlu Justin, 2 yaşındaki kızı Shelby ve kendisini öldürmek üzeredir. Zavallı çocukları ve kendini nasıl öldüreceğini planlamış, gereken tüm hazırlıkları da yapmıştır. Bundan sonra Christina için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu korkunç gecede yaşananlara devam etmeden önce Christina'nın neden bu kararı aldığını daha iyi anlamak için hikayenin en başına dönelim. 1971 yılında dünyaya gelen Christina son derece çarpık bir aile ortamında büyüdü. Annesi, üvey babası ve üvey erkek kardeşiyle yaşayan Christina'nın travma dolu yaşamı 7 yaşından sonra çok daha kötü bir hal aldı. 7 yaşından 13 yaşına kadar üvey erkek kardeşi tarafından cinsel istismara uğradı. 13 yaşında bu istismarlara bir de komşu eklendi. Uzun yıllar boyunca istismar edilen, sevgi ve ilgiye aç olan Christina henüz 13 yaşında sigara, alkol ve yasaklı madde kullanmaya başladı. Çocukluğundan beri aşırı kiloluydu ancak ergenliğe girmesiyle beraber kiloları Christina'nın özgüvenini yerle bir etti. İçinde bulunduğu ruh halini daha iyi hissedebilmeniz için size Christina'nın şu cümlelerini aktarmak istiyorum. Kilolarım yüzünden hiçbir erkeğin beni beğenmeyeceğini düşünüyordum. Bu yüzden bir erkek arkadaşım olması için cinsel olarak erişilebilir olmak zorundaydım. Burada şunu eklemek istiyorum. Cinsel istismara uğramış ergen kızların büyük çoğunluğunda bu tür davranış modelleri görülür. Özellikle lise ve ortaokul çağlarında cinselliğe yaşıtlarından daha ilgiliymiş gibi gözüken çocuklar genellikle istismara uğramış olanlardır. Yaşadıkları travmayı daha kolay atlatabilmek için sanki kendileri de cinselliğe ilgiliymiş, yaşıtlarından farklılarmış gibi davranmaya çalışırlar. Oysa onlar da tıpkı yaşıtları gibi yalnızca birer çocuktur. Christina'nın ergenliğine dönersek, elimizde 7-13 yaş arası aile içi cinsel istismara maruz kalmış, obez ve bağımlılık yapıcı türlü madde kullanan bir genç kız var. Kilolarından aşırı derecede rahatsız, özgüveni sıfır ve sürekli farklı partnerlerle ilişkiye giriyor. Tüm bunların neye yol açacağını tahmin etmek pek de zor değil. 16 yaşına gelen Christina hamile kalır ve 1988 yılında bebeğini dünyaya getirir. Fakat annesi Christina'yı bebeği evlatlık olarak vermeye zorlar. Liseyi bitirdikten sonra hemşire olan Christina tam zamanlı olarak bir hastanede çalışırken yarı zamanlı olarak da evde hemşirelik hizmeti vermektedir. Açıkçası çocukluğunu ve ergenliğini göz önüne alınca Christina'nın geldiği nokta ve başardıkları mükemmel. Onca travma ve istismardan sonra hala hayata tutunması gerçekten çok etkileyici. Christina tam da bu dönemde bir adamla ilişki yaşamaktadır. 1991 yılında tekrar hamile kalan Christina, durumu bebeğin babasına açıkladığında adam Christina'yı terk eder. Genç kadın bu yaşananlardan sonra eski sevgililerinden biri olan John Riggs ile tekrar bir araya gelir. Christina John'a hamile olduğunu ve bebeğin babasının başkası olduğunu açıklar. John durumu son derece olgunlukla karşılar ve bebeği benimser. Christina 1992 yılında Justin adındaki oğlunu dünyaya getirir ve çift beraber yaşamaya başlar. Ufak tefek sorunları olsa da mutlu bir aile olmayı başarmışlardır. 1993 yılına gelindiğinde Christina tekrar hamile kalır ve ikili evlenmeye karar verir. Ancak tatsız bir olay yaşanır ve düğün gecesi Christina düşük yapar. Bebeğini kaybeden genç kadın sonrasında uzun yıllar mücadele edeceği depresyonla da bu dönemde tanışır. Doktorların uyguladığı antidepresan tedavisi işe yarar ve Christina kendini zamanla daha iyi hissetmeye başlar. Ancak tam da her şey yolunda gitmeye başlamışken çok büyük bir hata yapar. Depresyondan kurtulduğunu düşünür ve doktorunun yönlendirmesi olmadan ilaçlarını kullanmayı bırakır. Lütfen ilaçlarınızı doktorunuzun uygun gördüğü süre boyunca kullanmaya devam edin. Kendinizi daha iyi ya da daha kötü hissediyorsanız bunu kesinlikle doktorunuzla paylaşın. Özellikle antidepresanlar bilinçsizce bırakıldıklarında
geri çekilme sendromu adını verdiğimiz bir takım problemlere yol açabilir. Bu kısa ama önemli uyarıdan sonra konumuza geri dönelim. Takvimler 1994 yılını gösterirken Christina yeniden hamile olduğunu öğrenir ve sorunsuz bir gebelikten sonra Shelby adındaki kızını dünyaya getirir. Aile son derece mutlu ve huzurlu bir hayat sürmektedir, ancak zamanla evlilikleri çatırdamaya başlar. 1995 yılında John Riggs'in 3 yaşındaki oğlu Justin'e fiziksel şiddet uygulamasından sonra Christina evliliği sonlandırma kararı alır. Boşanmanın ardından Christina 2 çocuğuna bakabilmek için çok uzun saatler boyunca 2 işte birden çalışmaktadır. Sigorta masrafları, hastane giderleri, yalnızlık ve benzeri sebeplerden ötürü Christina hem mental hem de finansal anlamda çökmüştür. Çocuklarını canından çok seven ve onlara iyi bir hayat sunmak isteyen Christina bu zorlu mücadeleyi daha fazla devam ettiremeyecek kadar yorulmuştur. Yıllar sonra verdiği bir röportajda içinde bulunduğu ruh halini şu cümlelerle açıklamıştır. Sanki altında küçük bir delik olan bir kayıktaydım ve delik gitgide büyüyordu. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım batıyordum. Christina hayata karşı verdiği bu yorucu savaşta pes etmiş ve intihar kararı almıştır. İntihar son derece önemli, benim de çok ilgi duyduğum, araştırdığım bir kavram. Yakında bu konuya özel bir video çekip tüm detaylarıyla ele alacağım. O yüzden şimdilik Christina'nın hikayesine geri dönelim. 4 Kasım 1997. Christina her zamanki gibi mesaisini tamamladıktan sonra eve gitmek üzere hastaneden ayrılır. Ancak yanına hastaneden çok tehlikeli bir şey almıştır. Potasyum klorür. İdam cezasının uygulandığı ülkelerde mahkumun kalbini durdurmak için kullanılan bu madde aynı zamanda açık kalp ameliyatlarında da uzun yıllardır kullanılmaktadır. Christina'nın eve gitmeden önce uğrayacağı bir yer daha vardır. Her zaman gittiği eczaneye gider ve bir miktar antidepresan alır. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Christina sonunda eve gelir. Yıllar boyunca her gün gözü gibi baktığı, kendi ifadeleriyle canından çok sevdiği çocuklarına suda çözelttiği antidepresanları verir ve yataklarına yatırır. Akşam saat 10 sularında uyumakta olan 5 yaşındaki Justin'e potasyum klorür enjekte etmeye başlar. Ancak Christina'nın bilmediği çok önemli bir şey vardır. Potasyum klorür belirli bazı işlemlerden geçirilmedikçe dayanılmaz düzeyde acı ve yanma hissine sebep olur. İşte zavallı Justin de tam olarak bu hislerle uyanır ve çığlıklar atarak ağlamaya başlar. Christina da şok içinde ağlamaktadır ve yine çok tehlikeli bir madde olan morfinle Justin'in acılarını dindirmeyi dener. Ancak morfin etki etmez ve zavallı çocuğun acı içinde kıvranışına daha fazla dayanamayan Christina çocuğu yastığıyla boğar. Tüm bunlar olurken yüksek doz antidepresan etkisi altındaki Shelby uykusuna devam etmektedir. Christina 2 yaşındaki minik kızın yatağına gelir ve onu da yastığıyla boğarak öldürür. Daha sonra 2 evladının da cansız bedenlerini kendi yatağına yan yana koyar ve üzerlerine bir battaniye örter. Annesi ve eski eşi John Riggs'e intihar mektupları yazan Christina 28 tane antidepresan tablet içer ve kendisine 5 kişiyi öldürmeye yetecek miktarda potasyum klorürü enjekte ettikten sonra bilincini kaybedip yere yığılır. Saatler akşam 10.30'u göstermektedir ve bu korkunç olaylar yalnızca yarım saat içinde yaşanmıştır. Ertesi gün Christina'ya ulaşamayan annesi endişelenir ve kontrol etmek için eve gelir. Kapıyı açan olmaz ancak bir şekilde içeri girmeyi başarır. Yatakta çocukların, yerde de Christina'nın cansız bedenlerini gören kadın çığlıklar atmaya başlar ve hemen 911 acil yardım hattını arayıp kızının ve torunlarının öldüğünü söyler. Olay yerine gelen ekipler Christina'nın hayatta olduğunu ancak durumunun çok ağır ve kritik olduğunu belirler. Christina yoğun bakıma kaldırılırken evdeki şırınga ve intihar mektupları durumu açıklamaktadır. Christina mucizevi bir şekilde hayatta kalmıştır. Yoğun bakımda geçirdiği uzun tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan Christina, 2 çocuğunun cinayetlerinden dolayı tutuklanır ve yargılama süreci başlar. 1998 yılında görülen davada Christina avukatından savunma yapmamasını ister ve 2 çocuğunu öldürdüğünü kabul eder. Daha sonra jüriye döner ve kendisine idam cezası verilmesini şu cümlelerle talep eder. Ölmek istiyorum. Yavrularımla olmak istiyorum. Bana idam cezası vermenizi istiyorum.
Jüri Christina'nın bu isteğini uygun bulur ve hakim Christina Riggs'i 2 çocuğunu kasten öldürme suçundan idam cezasına mahkum eder. Yasal süreçlerin işlediği ve Christina'nın idamı beklediği 2 yıl boyunca kendisiyle pek çok röportaj yapılır. Sivil toplum kuruluşları idam cezasının geri çekilmesi için eylemler düzenler. Ancak Christina her fırsatta ölmek istediğini dile getirir. Olayların yaşandığı Arkansas eyaletinde valinin istediği idamı durdurma yetkisi vardır. Ancak Christina tüm ısrarlara rağmen validen bu yetkisini kullanmasını istemez. Cezaevinde geçirdiği süre boyunca üzerinde hep medyanın ilgisi olan Christina, Arkansas eyaletinde 150 yıl sonra idam edilen ilk kadın olmayı beklemektedir. Hapishane şartlarından son derece memnun olan Christina, günlerini hücresinde çocuklarının resimlerine bakarak ve kitap okuyarak geçirmektedir. 2 Mayıs 2000. Christina'nın sabırsızlıkla beklediği gün sonunda gelmiştir. Sedyeye bağlıyken söylediği son sözleri içinde bulunduğu ruh halini açıklamaktadır. Çocuklarımın canını aldığım için ne kadar üzgün olduğumu anlatmanın hiçbir yolu yok. Artık hep istediğim gibi çocuklarımla olacağım. Onları çok seviyorum. 9 dakika sonra görevliler Christina'nın öldüğünü doğrular. Ne gariptir ki yıllar önce oğluna enjekte ettiği potasyum klorür bugün de kendi damarlarında gezerek Christina'nın hayatını sonlandırmıştır. Gördüğünüz bu mezarlar Justin, Shelby ve Christina'ya ait. Acaba anneleri o akşam o korkunç kararı vermeseydi nasıl bir hayatları olacaktı? Evlenecekler miydi? Çocukları olacak mıydı? En sevdikleri şarkı ne olacaktı? Maalesef bu soruların hiçbir cevabı yok. Şimdi videonun başında sorduğumuz soruları tekrar gözden geçirelim. Bir anne çocuklarını neden öldürür? Onu böyle korkunç bir şey yapmaya ne iter? Travmatik bir çocukluk, cinsel istismar, özgüven eksikliği, madde kullanımı, istenmeyen gebelikler, depresyon, yolunda gitmeyen bir evlilik ve maddi problemler. Bunlar kesinlikle hafife alınacak sorunlar değil. Ancak hepsi bir şekilde çözülebilirdi. Belki 2 çocuğuna tek başına bakmaya çalışan bu kadına devlet maddi olarak yardımcı olsaydı, Christina mücadelesine devam edebilecekti. Belki ergenliğinde kilo problemleri için psikolojik destek alabilseydi, bugün çocuklarıyla hatta belki torunlarıyla yaşayan bir Christina olacaktı. Belki antidepresanlarını kullanmayı bilinçsizce bırakmasaydı, Christina tüm dünya tarafından kendi çocuklarını öldüren kadın olarak tanınmayacaktı. Bugün sizlere Christina'nın acı dolu hayatını anlatmaya çalıştım. Onu çocuklarını canice katletmiş bir canavar olarak görenler de var, hayata karşı yenik düşmüş bir anne olarak görenler de. Siz de görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilir, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.